Kadınların birçoğunun deneyimleyemediği, deneyimlemek için özlem duyduğu bir konudan bahsedeceğim. Türkiye ortalamasında yapılan çalışmalar göstermiş ki %45 kadın orgazm olamıyor. Kadın orgazmından bahsedeceğim. Mutlu bir birliktelik için önemli unsurlardan biri her iki tarafı da mutlu kılan ve her yönden tatmin eden bir cinsel ilişkidir. Mutluluk veren bir sevişme eşleri daha huzurlu, daha mutlu, çevrelerine karşı daha sevecen yaparken birbirlerine daha çok bağlar, yakınlaştırır, onların bir bütün olmalarını sağlar. Orgazm nedir? Sevişme öncesi partneri çıplak olarak görme, tatma, dokunma, işitme, yani partnerin sesini duyma, koku gibi bir takım duyusal uyarıları seksüel hayata geçirme, düşünceler ile başlayıp beyin ile, vücut ile ortak hareket etme sonucu yaşanan ana orgazm denir. Orgazm çeşitli uyaranlarla beynin uyarılmasıyla başlayan ve uyaranların etkisiyle kişide hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan cinsel yanıtın son aşamasındaki olan o hoş histir. Orgazm normal bir vücut fonksiyonudur. Orgazm öğrenilebilir ve istemli bir reflekstir. Orgazmın işlevi nedir? Beden ve ruhun kendi kendini tatminle veya cinsel ilişkiyle kişinin haz almasını sağlamaktır. Orgazm olma, ilişkinin temel hedefi, amacı değildir ve olmamalıdır da. Şimdi orgazmın faydalarından birkaç tane örnek vermek istiyorum. Kişide bedensel ve ruhsal olarak rahatlama sağlar. Kişinin kendini tanıma sürecinde, evlilik sürecinde güvenli bağlanmasını, sevgi, muhabbet ve mutluluk içinde olmasını sağlar. Daha kolay hamile kalır. Adet ağrıları azalır. Adetleri daha düzenli hale gelir ve bunun gibi birçok faydası vardır. Şimdi Masters ve Johnson adı verilen iki tane bilim adamı var. Bu bilim adamları 1950'li yıllarda yaptıkları çalışmalarla kadın orgazmını, daha doğrusu cinsel yanıt döngüsünü 4 fazda incelemiş ve bunu da şimdiki günümüze kadar taşımışlardır. Şimdi birinci faz, uyarılma fazı. Kadında cinselliği yaşama ihtiyacı ortaya çıktığında başlayan bir faz. Bu fazda memelere, genital organlara kan akımı miktarı artar, kan dolaşımı başlar. Bu sayede vajinanın girişinde Bartholin bezi dediğimiz bezler faaliyete geçer ve vajinanın kayganlığını sağlayan sıvının salgılanmasına sebep olur. 10-30 saniye içinde vajinal ıslanma gerçekleşir. Meme uçları belirginleşir, memeler büyür. Daha sonra rahim yukarıya doğru çekilir. Dış dudaklar şişer, genişler, aralanır, vajinanın alt kısmı genişler, klitoris kanla dolup kabarır ve büyür. Rahim ağzı ve rahim daha çok yukarıya çekilir. Bu sayede kadın bedeni cinselliğe hazırlanmış olur. Ayrıca kadının bu evrede kalp atım hızı hızlanır. Solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir, boynunda, göğsünde kızarmalar meydana gelir. Evet, uyarılma fazı burada bitiyor. Plato yani gerilim fazı. Bu fazda cinsel gerginlik ve erotik duygular yoğunlaşır. Cinsel arzulardaki artış daha bir belirgin hale gelir. Vajinanın dışının 1/3 kısmındaki kan miktarı kan dolaşımı fazlalaştığı için artar. Vajina uzar, esner, genişler ve üst kısmı balonlaşır. Bu sayede vajinada esneme ve genişleme ile beraber penisi almaya hazır hale gelir. Rahim uyarılma fazından sonraki dönemde daha da yukarıya çekilir Plato fazında. Klitorise daha çok kan gelir. Dış dudakların rengi koyulaşır, iç dudakların rengi koyulaşır ve normalin 2-3 katı kan dolaşımı fazlalaştığı için büyürler. Klitoris iyice şişer. Memelerin etrafındaki koyu renkli alan belirginleşir. Kalbin hızı daha da artar. Kişide ateş basması olur. Bacaklarında, kalçalarında kasılmalar olur. Eğer bu süre yani Plato fazı uzun sürerse
bu fazın sonuna doğru vajinal ıslaklık bir miktar azalabilir. Ve bundan sonra kadın artık penisi almaya hazır hale gelmiştir. Üçüncü evre orgazm fazı, cinsel doyum fazı olarak da geçer. Daha önceki evrelerde artmış olan gerginliğin boşaltılması olarak algılanan bu fazda bütün vücutta bir ateş basması, bütün vücutta bir gerginlik hissedilir. Bütün vücudundaki kadının kasları kasılır. Tam zirve noktaya geldiğinde ise beden kaskatı kesilir. Bu durum kadının yüzünde sanki acı duyuyormuş gibi bir görüntü yaratabilir. Mesanenin dışı açıldığı yerden de sıvı salgısı olur. Ve biz buna kadın boşalması, squirting olarak tanımlayabiliyoruz. Rahim, vajina ve aynı zamanda anüste aynı anda eş zamanlı ritmik, düzenli kasılmaların olduğu en kısa süren faz orgazm fazıdır. Kasılmaların arası yaklaşık 0,8 ile 1 saniye arasındadır. Bu kasılmalar kadından kadına süresi değişkendir. Kimi kadında 3 kasılma, kimi kadında 15 kasılma olur. Bu esnada kadının burnunda hafif sulanma olabilir. Baş parmağı dik duruma geçer. Göz bebekleri büyür. Boğazı kurur. Yutkunma gereksinimi duyar. Göğüslerinde ve göğüslerin arasındaki deride hafif bir kızarıklık olur. Ayaklarını da bir miktar oynatabilir. İşte orgazm fazında bedeninizde bu şekilde değişiklikler olması fizyolojik yanıtın getirdiği tepkilerdir. Orgazm fazından sonra kadın eğer cinsel uyarıya devam ederse ikinci bir orgazma geçebilir. Devam etmeyecek olursa çözülme yani gevşeme fazı dediğimiz 4. faz başlar. Daha önceki fazlarda gerçekleşen beden değişimlerinin hepsi geriye döner, normale döner. Bu süre bazen 5-10 dakika sürer. Klitoris ve meme uçları hassaslaşır. Bazı kadınlar bunu ağrıyor, acıyor diye ifade ederler. Bedendeki bütün ateş söner. Ateş düşer. Hızlı soluk alıp verme devam eder. Beraberinde terleme görülebilir. Kalp hala hızlı atmakta. Eğer kadın bu fazla seksüel uyarıya devam ederse çok sayıda orgazmı deneyimleyebilir. Kadınlar beyinden orgazm esnasında salgılanan endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının etkisiyle gevşer, kendini iyi hisseder. Kadınların çoğu orgazm sonrası klitoris ve meme uçlarının hassaslaştığını, ağrıya duyarlı olduğunu bize sıklıkla ifade ederler. Hatta bundan korkarlar. Onun için de bunun anormal olduğunu düşünüp sıklıkla biz jinekologların kapısını çalarlar. Cinsel siklusla ilgili anlatacaklarım size bu kadar. Cinsel siklusa uygun seviştiğiniz zaman bedeninizdeki bu tepkilerin olması sizi korkutmasın. Cinsel siklusun ön sevişme ve uyarılma fazı kadınlar için olmazsa olmazdır. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum efendim.